Burada yaptığımız tabii niyetimiz şunu yapmak. Yani nasıl yapabiliriz? Böyle bir etkin bölge oluşturma işine gireceğiz. Şimdi bu örneğimiz için bize lazım olan resimler var. O resimler de burada mevcut. Bu resimleri kullanacağım. Bu resimleri tabii benim içe aktarmam lazım. Şuraya okulumuzun bir adını yazalım. Okulumuza ait kendimizce bir site oluşturduğumuzu varsayıyorum. Evet, yazı çok büyük oldu tabii. Biraz küçülteceğiz bunu. Buraya sığması lazım. Bir de yazı tipi hoş olmadı. Kalın haliyle bu. Biraz daha kalın bir tip bulalım. İyilerde sıkıntı oldu. Kalın fontlarda da genelde bir Türkçe karakter sıkıntısı var maalesef. Tamam. Okulumuzun adı için bu yeterli. Bu benim ana sayfam olacak. Şimdi ana sayfa için ben şöyle bir düğme. Renk olarak yeşil varsaymışım. Yani yeşil tasarım kullanabilirim diye düşünmüşüm herhalde. Yeşilin tonlarına. Koyu yeşil bir renk yapalım. Site yapıyoruz. Hesapta bu. Aslında resim düzenleme programı ama Fireworks'ün bize sunduğu bir avantaj var. Onu değerlendirelim. Şimdi benim sayfamda olmasını istediğim düğmeler var. Şimdi şuradaki örneği yapacağız ya. Düğmeler var. Yazıyı yazdık. Şu düğmeler oluşturacağız. Burası da bizim değişen bölgemiz olacak. Nereye tıklarsak o sayfa açılacak. Bir web sitesine yakın bir uygulama yapmaya çalışıyoruz. Tabii burada şu düğmelerin aynı büyüklükte olması lazım. Yani bir standardı yakalamamız gerekiyor. Yazıların da aynı şekilde. Aynı büyüklük ve hizada mümkün mertebe olmaları lazım. O yüzden şu ikisini, yani dikdörtgen ve yazıyı kopyalayıp yapıştıracağım veya alt tuşuyla sürükleyebilirim. Bana 4 tane lazım bunlardan. Yazıları değiştiriyorum. Tarihçe. Yok. Ya şu yazı biraz taştı. Demek ki yazı büyüklüğünü benim azıcık değiştirmem lazım. Bir tık küçültelim. Evet, hepsini seçtim, küçülttüm. Tamam, böyle daha iyi duruyor. Güzel. Tamam. Bu yazı tipi niye gitmiş? Evet. Sonraki yazıları yazarken yazı tipini kaybetmişiz. Onu bir düzelteyim. Kopyalarken biraz saçmalamış. Şimdi bu kısım bitti. Şu yazının rengini ayarlayacağız. Yine benim orijinal görünüme bakıyorum. Daha açık bir yeşil kullanmışız. Daha dikdörtgenlerimizi biraz daha açalım.
Çok açtık herhalde. Evet. Yeşil tamam. Zemin rengimiz ne? Koyu yeşil. Zemine de koyu yeşil yapalım. Evet, güzel. Yazı rengimiz ne? Açık yeşil. Hatta yazı rengiyle şu dikdörtgenin rengi aynıymış. Ha, güzel. Önce bir yazıyı ayarlayalım. Şunun gibi bir şeydi. Belki bir ton daha açığı. Evet. Şimdi kolay. Şunun rengini vereceksek ne yapıyorduk? Gidiyoruz. Buradan rengimizi alıyoruz. Hepsi için aynı şeyi yapabiliriz. Seçemedim. Evet, Shift'le seçtim. Evet, çok sarımtırak oldu galiba benimki öbür örneğe göre. Önemli değil. Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgenimiz var. Onu çizelim. Tabii dikdörtgenimizin rengi beyaz. Evet, şu kısım. Bir başka özelliği daha var arkadaşlar. Dikdörtgenimizin nedir? Köşelerinde yuvarlaklık var. Dikdörtgen seçtiğinizde özellikler panelinde aşağıda yuvarlaklık özelliği var. Bunu çok abartıp artırırsanız elipse döner, dikdörtgen değil de. Köşelerin yuvarlaklığını da buradan size hoş gelecek bir şekilde ayarlayıp bırakabilirsiniz. Tabii bu dikdörtgen biraz önde kaldı. Dikdörtgenin şu kısmının benim işime yaramayacak. Çünkü dışarıda kalıyor zaten. Yani onu hususi olarak dışarıya atıyorum. Ve bunu yerleştirden alta gönderiyorum. En alta göndereyim. Evet. Bakıyorum. Uyumlu mu? Uyumlu. Bu beyaz alan burada kaldı. Düğmeler üzerinde duruyor. Muş gibi görünüyor. Tamam. Şimdi benim ana sayfa görüntüm bitti. Ben sıcak nokta ve dilim aracını kullanacağım için ben buradan hesapta düğme var burada, tıklayacağım. Şuradaki görüntü değişecek. Ama bunun için benim durum eklemem lazım. Şimdi ana sayfam var. Ana sayfaya şeyi ekleyelim ana sayfamıza. Ana sayfamızda ne olması lazım? Okulumuzun resmi. Onu hemen ekleyelim. Dosya içe aktardan evet, hangisi? Bu. Hop, ekledim. Evet, ana sayfam burası. Yani ilk sayfa. Okul her zaman gözükecek arkadaşlar. Diğerleri için de burası. 3 tane daha durum eklemem lazım. Hemen durumlar paneline geliyorum. Ola ki göremediniz. Durumlar paneli burada yok. Bir türlü bulamıyorsunuz. Kapanmış da olabilir panel. Pencere menüsünü açıyorsunuz. Buradan durumları seçiyorsunuz. Shift F2 ile seçilebiliyormuş. Bakın mesela böyle bir durumda. Durumlar paneli kayboldu. Yok. Birisi kapatmış. Belki siz kendiniz kapattınız. Bulamıyorsunuz. Pencere menüsünü açıyorsunuz. Burada Fireworks'ta olabilecek tüm paneller ve araç çubukları mevcut. Buradan hangisinin görünüp görünmeyeceğini seçebiliyorsunuz. Durumları seçtiğinizde karşınıza gelir. Dediğim gibi benim 3 tane daha duruma ihtiyacım var. 3 tane durumu şuradan ekliyorum yeni sayfada. Tamam. Şimdi bu durumlarda neler olacak? Buraya hemen dosya içe aktardan resimleri ekliyorum. Bunu ekledim. Evet, bu neymiş? Adres. Ne olduğu belli olsun diye şu durumun adını da değiştireyim. Bu adresi içeren durum. Durum 3'e geldim. Buraya yeni resim ekliyorum. İçe aktar. Evet. Sanki biraz büyük gibi. Azıcık küçülteyim. Sonra zaten büyüklüklerle oynayacağız.
Evet. Bölümler diyorum ama Türkçe karakter kullanmayalım ya. Türkçe karakter sıkıntı çıkartabiliyor. Bir durumumuz daha var. Dosya, iç harfler. Buna da tarihçe. Evet. Buna da tarih diyeyim. Evet, durumlarımızı ekledik. Şimdi buraya geldim. Orijinal sistemle fark var mı? Şuraya bir gölge efekti yapmışız. Yansıma efekti daha doğrusu. Yansıma için şöyle 2 tane yazı al. Yani yazının kopyasını aldık arkadaşlar. Değiştir menüsünden dönüştür. Ondan sonra cama dikey çevir dediğimizde yazıyı ters çevirecek arkadaşlar. Evet. Yansımasıymış gibi görünür bu haliyle. Evet. Şöyle biraz da eğriltme aracı kullanayım. Tamam. Artık mesafeyi kendi zevkinize göre ayarlarsınız. Bir de renk geçişi yapılmış buraya ki ayna yansıması gibi gözüksün diye. Bunu da şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Biraz büyütelim. Evet. Şu yazımız. Şu renklere gelelim. Yazının renklerine arkadaşlar. Buradan düz dolguyu değil de şu an düz dolgu var. Yani tüm harfler tek bir renk. Onun yanındaki arkadaşlar degrade dolgu. Yani geçişli dolguyu kullanacağız. Evet, şunu taşıyayım şöyle. Evet, degrade dolgunun yaptığı iş nedir? Degrade dolgunun yaptığı iş iki renk arasında geçiş yapar arkadaşlar. Bizim renklerimizden birisi şeye yakın, orijinal rengimize yakın. Yani şu renk aslında şu renk diyebiliriz. Diğer rengimiz de bizim şu zemin rengine yakın olacak. Evet. Ki şey fark edilsin. Tabii bunların yerleri ters oldu. Şöyle yukarı doğru alalım. Şöyle taşıyalım. Evet. Resim daha yazı görünür olsun istiyorsanız yerini değiştirebilirsiniz. Asıl mevzumuz nedir? Bizim etkin bölgelerimiz ve dilimimizi oluşturmak. Etkin bölgelerimiz basit. Dikdörtgen ya. Şu tıklanacağını varsaydığım yerleri arkadaşlar alan içine alıyorum. Hepsini. Yani büyüklük, küçüklük çok önemli değil. Bunlar zaten gözükecek olan etkiler değil arkadaşlar. Sonradan da büyüklüklerini değiştirebiliyorsunuz. Yani orada bir problemimiz yok. Yani daraltabilirsiniz, genişletebilirsiniz. Bunlar tamam. Bir de dilimimiz var. Dilimde şu alanda oluşacak farklılık. Bunu şu beyaz kısmın kaybolmasını istemiyorum ben. O yüzden beyazın içinde kalacak şekilde bir alan belirliyorum. Benim alanım bu. Biraz büyüyecek yaptım galiba. Tamam. Beyaz çizgilerimiz kaybolmasın. Çünkü şöyle düşünün. Bunun hizasında kalan görüntü kaybolacak. Ama bunun dışında kalan görüntü sabit kalacak. Ben bu alanı çok büyütürsem, yani şöyle yaparsam, o zaman bunun hizasındaki her şey kaybolacak demektir. Hatta deneyelim, bakın.
şu an bunu iptal edeceğim de. Bölümler, tamam. Şöyle oluyor bakın. Her şey görünür vaziyette. Sıkıntı yok. Ana sayfaya geldim. Ne yaptı? Şu bölgeyi komple temizliyor bakın. Yazıyı da kapattı. Çünkü ben demişim ki benim bir tane dilimim var. O bu alanın tamamını kaplıyor. Burayı da kapatıyor. O yüzden üzerine geldiğimde arkadaşlar onun hizasındaki her şeyi kapatmış oluyor. Bu da hoş bir görüntü değil. O nedenle diyorum ki bu dilimi oluştururken kaybolmasını istemediğiniz yerlere bunun dışında bırakacaksınız. Evet, şöyle iyi. Tabii bu bağlantımız hatalı oldu. Komple silmiş oldum. Bir tane daha yerleştirelim. Sayfaya istediğiniz kadar dilim ve etkin bölge ekleyebilirsiniz. O açıdan bir sıkıntınız yok. Şimdi bağlantılar oluşturacağız. Tersten başlayacağım. Çok önemli değil çünkü sıralama. İletişim. Gel. İletişim kısmı adres alanıyla bağlı. Tamam. Yani adres burasıyla bağlı olacak. İletişime geldiğimde bu gözükecek. Tarihçe geldim. Hemen açıyorum durumları. Tarih durumu onu gösterecek. Tarih durumunda ne vardı? Şurası var. Bu arada kontrolde ediyorum. Bakın. İletişim tam bu dilimin içinde. Tarih tam bu dilimin içinde. Bölümler de öyle mi? Bölümler de öyle. İyi. Tesadüfen çok iyi yerleştirmişim. Bazen tersi oluyor. Yani tersi oluyor derken şöyle oluyor. Yerleştireceğiniz bir resim biraz fazla büyük seçiyorsunuz. Dilim çalışır mı? Çalışır ama şu kısmı göstermeyecek demektir. Hemen onu da örnekleyeyim. Alanlarımız. Evet, seçtik. Bölümler. Tamam. Evet, geldim. Bakın. Yazının sol kısmı yok. Başlangıç kısmı. Niye yok? Çünkü ben öyle bir yerleştirmişim ki dilimin dışında kalmış. Böyle olursa burası gözükmeyecek demektir. Birinci durumu gösteriyor. Yani şu kısımlar gözükecek. Bak, burada sorun yok. Burada sorun yok. Alanlarımızda sorun var. O zaman diyeceksiniz ki tamam. Benim ya şu alan resmini yerini değiştirmem veya boyutlarını değiştirmem lazım veya şu koyduğum dilimle ilgili işlem yapacağım. Yani ya bu dilim boyutlarını değiştireceksiniz veya diyeceksiniz ki bu yanlış yerde. Bunu şöyle taşıyalım. Hatta kılavuzları görünmez yapalım. Biraz küçülteyim. Evet. Tamam. Şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar. Evet, şu yeşillik sıkıntıymış. Şeyi düşünmeden bir harekette bulunduğumuz için normalde şu alan beyaz. Ama ben zemin rengini yeşil saydım. Yani yeşil olarak ayarladım. Durumlarda da şu bölgeyi yeşil olarak gösteriyor ama beyaz göstermesi lazım. Şimdi bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu halletmek için ilk yapacağımız şey şu tuval rengini beyaz yapmak. Evet. Tamam. O şekilden kurtulduk. Ama ben yeşil bir zemin de istiyordum. Onu da arkadaşlar çok eski yöntem olan alan içine bir tane dikdörtgen çizerek halledebiliriz. Dikdörtgenimizi çizdik. Bunu da en alta göndereceğiz. Evet. Bu şekilde hallettim. Şimdi bakıyorum. Evet. Beyazlıkla ilgili bir sıkıntı yok. Üzerine geldiniz.
Çekildiğinizde ilk sayfa gözüküyor. Şimdi web sitelerinde böyle bir şey olmaz. Onu şimdi ayarlamamız lazım. Görüntüyü takas et davranışı ekle. Şimdi görüntüleri biz takas ederken, yani şuradaki görüntünün değişeceğini söylerken şöyle bir ayar var. Onu da varsayılan olarak seçili olduğu için bırakmıştım. Şimdi onu kaldırmanın zamanı geldi. Bu ayarda şu. Üzerine geldiniz. Dilimdeki görüntü değişti. Mouse'u çektiniz. Ne olacak? Görüntüyü geri yükle. Yani on mouse out'ta görüntünün tekrar ilk haline döneceği şuradaki tikle belirleniyor. Bu seçiliyse eğer üzerine geldiniz. Resim değişti. Üzerinden ayrıldınız. O etkin bölgenin görüntü tekrar ilk hali neyse ona dönüyor. Tamam, görüntüyü geri yükle. Bu tiki kaldırıyorum. Bunu hepsi için yapacağım. Güzel. Evet. Geldik. Eski haline gelmiyor. Peki ana sayfaya nasıl döneceğim bu durumda? Orijinal halinde bu. Ama ayrılınca geri gelemiyoruz. Ne yapacağız bunun için? Belli ne yapacağımız aslında. Buraya koyduğumuz etkin bölgeye de diyeceğiz ki sen ilk duruma gel. Yani bunun üzerine geldiğimizde de ilk duruma geri dönsün. Evet. Şimdi site gibi duruyor. Sitelerde genelde mouse üzerine geldiğinde değişiklik olsun olayı pek kullanılmaz. Yani mouse üzerine gelince değil de çünkü mouse'la biz bir şeyler ararken de yazılar üstünde mouse'u gezdiririz, bakarız. Bir yerlere dikkat çekmek için böyle yaklaşırız, mouse'la böyle işaretlemeye falan çalışırız. Ama mouse böyle sağda solda gezerken ekran görüntüsü sürekli değişirse olmaz. Tıklama davranışına dönmemiz lazım. Yani üzerine geldiğinde değil de ben tıkladığımda değişsin resim. Bunu da şöyle yapacağız. Normal davranış eklemede üzerine gelme durumu, on mouse over durumu aktiftir. O geçerli sayılır. Bizim bu davranışı değiştirmek için arkadaşlar yine burada varsayılan olarak gözükmeyen bir panele ihtiyacımız var. O da davranışlar paneli. Pencere menüsünden davranışlar panelini açacağız. Davranışlar paneli şu. Olaylar, eylemler diye maddeleri var. Şu an boş gözüküyor. Çünkü herhangi bir davranış durumu seçmedik. Biz etkin bölgelerimizi seçtiğimizde o zaman davranışlar karşımıza çıkıyor. Görüntüyü takas et. Ne yazıyor arkadaşlar olay kısmında? On mouse over yazıyor. On mouse over değil de bunu açıyoruz. On click yapıyoruz. Şimdi gelelim orijinal hale. Evet, bakın değişmedi. Tıkladım, değişti. Ana sayfa için değişiklikleri yaptık. Şimdi diğer sayfalar için yapacağım. Şimdi bu ikisini deneyeceğiz. Ön izlemeye geliyorum. Tıkladık, değişti. Evet, tarihçe ve iletişim yine üzerine geldiğimizde yani on mouse over olayında gerçekleşiyor. Buradaki olaylar on mouse over, mouse üzerine geldiğinde varsayılan olarak aktif olan özellik bu. Davranış yani. On mouse out, mouse ayrıldığında ne olacak? On click tıklandığında, on load bu sayfa yüklendiğinde demek arkadaşlar.
Genelde ilk açılış anları için kullanılır. Evet, bakalım. Oldu. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunu bir site olarak kaydetmek kaldı. İşte bu programların güzelliği bu. Yani not defterini açıp da bir sürü HTML etiketi yazmanıza gerek yok. Resimleri aldınız, mouse'la sağa sola sürüklediniz. Etkin bölgeler oluşturdunuz mouse'la yine. Yani panellerde mouse'la işlem yapıyorsunuz. Tıklıyorsunuz, seçiyorsunuz, oluşturuyorsunuz. Hiç kod yazma zahmetine girmiyorsunuz. En sonunda da diyeceğiz ki dışa aktar. Ne olarak dışa aktaracak? Hemen yeni klasör açalım. Yeni klasör önemli arkadaşlar. Birkaç tane farklı uygulamayı aynı klasör içerisine aktarmaya kalkarsanız resimlerin hepsi birbirine girecektir. O yüzden her zaman yeni klasör açın. İsim vereceğiz. Buna mesela okul adı verebiliriz. Küçük yazayım. Okul. Okul.html diye kaydedecek. Resimlerin ayrı klasörde olması her zaman güzel bir şeydir. Ayrı klasöre, alt klasöre koy diyelim. Görüntüleri alt klasöre koy. Kaydet dediğimizde resmimizi kaydetti. Evet. Bu değil. Bu değil. Şu. Okul HTML. Bakın görüntüler burada. Bu resimleri oluştururken benim kullandığım resim parçalarına kendisi isimler veriyor. Bizim koyduğumuz etkin bölge ve dilimlere göre bu isimleri yerleştiriyor. Yani kendisi parçalara ayırıyor resmi ve HTML sayfasında bu resim parçalarını gönderme yapıyor. O kısım bizi çok ilgilendirmiyor arkadaşlar. Şimdi sayfamızın nasıl bir site olduğuna bakalım. Evet, gayet güzel görünüyor. Üzerine geldiğinde bir değişiklik yok. Bakın. Evet. Böyle çok kısa bir sürede işe yarar. Oldukça da güzel görünen, çünkü bunların hepsi resim aslında. Resimlerden oluşmuş bir site yapmış olduk arkadaşlar.